Bir katil düşünün. Kurbanlarını öfkeyle değil, usta bir cerrahın soğukkanlılığıyla parçalayan. Öyle bir hayalet ki, İstanbul'un göbeğinde yüzlerce polisin ve teknolojinin takibindeyken bile avını saniyeler içinde buharlaştırabiliyor. Çöp konteynerlerinde bulunan 8 ceset, kemiklerde tek bir pürüz yok ve en korkuncu ne biliyor musunuz? Bu cinayetler bir gün aniden bıçak gibi kesildi. Katil yakalanmadı, ölmedi, sadece sustu. 24 yıldır tozlu raflarda bekleyen İstanbul polisinin çözemediği tek dosyanın kapağını açıyoruz. Arkanıza yaslanın. Çünkü o hala aramızda olabilir. Yıl 2000, Milenyumun şafağı. İstanbul, bir çağın kapanıp diğerinin açıldığı o sancılı günleri yaşıyor. Cep telefonlarının henüz lüks olduğu, sokak kameralarının yani biri bizi gözetliyor evlerinin dışında neredeyse hiç olmadığı zamanlar. Şehir dışarıdan bakıldığında yeni yüzyıla hazırlanıyor gibi görünse de, arka sokaklarında, çöp konteynerlerinin dibinde İstanbul polis tarihinin en karanlık, en açıklanamaz ve en temiz vahşeti sessizce filizleniyordu. Bu hikaye, öfkeyle işlenmiş bir cinayet serisi değil. Bu hikaye, bir kasap soğukkanlılığıyla, bir cerrah titizliğiyle ve bir sanatçı sapkınlığıyla işlenmiş, kurbanlarını birer insan değil, birer sanat objesi gibi gören bir gölgenin hikayesi. İstanbul Emniyeti Cinayet Masası o güne kadar yüzlerce vaka görmüştü. Mafya hesaplaşmaları, kıskançlık krizleri, anlık öfkeler ama bu sefer karşılarındaki şey farklıydı. Çünkü katil geride ne bir parmak izi, ne bir boğuşma izi, ne de bir DNA bırakıyordu. Sadece kusursuzca kesilmiş parçalar. Bugün 20 yılı aşkın süredir tozlu raflarda faili meçhul damgasıyla bekleyen, polislerin bile emekli olduktan sonra rüyalarına giren o dosyayı açıyoruz. Hazırsanız Eminönü'nün o rutubetli sabahına, her şeyin başladığı yere gidiyoruz. Tarih 2000 yılının ilk ayları. Yer İstanbul'un kalbi. Eminönü, Mısır Çarşısı arkası. Sabahın erken saatleri esnaf dükkanını açıyor, çöpçüler rutin turlarını atıyor. Ancak o gün sıradan bir çöp konteynerinin içinde görenin kanını donduran bir manzara vardı. Çöp poşetlerinin arasında sanki bir mağaza vitrinine konulacakmışçasına özenle yerleştirilmiş iki kadın bacağı. Olay yerine gelen ilk polis ekibi gördükleri karşısında şaşkındı. Genelde cinayet mahalli kaotiktir. Kan vardır, dağınıklık vardır. Ama burada yoktu. Bacaklar diz kapaklarının hemen üzerinden ve kalça birleşiminden kesilmişti. Ama nasıl bir kesik? Adli tıp uzmanları incelediğinde dehşete düştü. Kemikte tek bir kıymık yoktu. Deride tek bir pürüz yoktu. Bunu yapan kişi eline testereyi alıp rastgele saldıran bir sapık değildi. Bu kişi anatomi biliyordu. Eklem yerlerini, kas liflerinin nerede bittiğini, kemiğin en yumuşak noktasını biliyordu. Polislerin aklına o an 3 meslek grubu geldi. Bir doktor, bir kasap ya da insan anatomisine takıntılı bir tıp öğrencisi. Polis memurları bunun tek seferlik bir sapkınlık olduğunu umdu. Ama yanılıyorlardı. Bu sadece bir açılıştı. Aradan sadece bir ay geçmişti. Yine Eminönü, yine sahil şeridi. Denizden bir bavul çıkarıldı. İçinde kolları, başı ve bacakları gövdesinden ayrılmış bir kadın bedeni. Yine aynı imza, pürüzsüz kesikler. Katil, İstanbul'u kendi oyun tahtasına çevirmişti. Polis haritayı önüne açtığında korkunç bir planla karşılaştı. Katil, ceset parçalarını rastgele atmıyordu. Şehri bölgelere ayırmıştı. A bölgesi, Eminönü'nden Silivri'ye kadar olan sahil şeridi. B bölgesi, şehrin iç kısımları Şişli, Kağıthane, Beşiktaş. C bölgesi, Anadolu yakası, Maltepe, Kadıköy. Kurbanların çoğu kimsesizdi. Toplumun görünmez saydığı hayat kadınları, evsizler. Katil onları özellikle seçiyordu çünkü kimse onları aramazdı. Onları çöp olarak görüyor, bu yüzden parçalarını çöp konteynerlerine bırakıyordu. Bu, psikolojik olarak kurbanlarını aşağılamanın en uç noktasıydı. Ancak bir gün bu profil değişti. Beyoğlu tünelde bir çöp konteyneri ve içinden çıkan yeni parçalar. Bu kez kurban kimsesiz biri değildi. Balıkesir'den İstanbul'a okumaya gelmiş bir polis memurunun kızı, hukuk fakültesi öğrencisi gencecik bir kız. İstanbul'da panik başladı, artık kimse güvende değildi. Üniversite öğrencileri okula korkarak gidiyor, babalar kızlarını durakta bekliyordu.
katil artık sadece marjinalleri değil, herkesi avlıyordu. Polisin elinde somut hiçbir delil yoktu. Ta ki Sevim vakasına kadar soruşturmayı yürüten ekip kurbanlardan birinin profilini çıkardı. Sevim, Kartal-Maltepe hattında çalışan bir hayat kadınıydı. Arkadaşlarının ifadesine göre Sevim düzenli aralıklarla Taksim'de zengin bir adamla buluşuyordu. Adam ona piyasanın çok üstünde o günün parasıyla 5 ila 10 kat fazla para veriyordu. Polis bu randevunun tarihini ve yerini öğrendi. İşte o an İstanbul Emniyeti tarihinin en büyük teknik takip operasyonlarından biri başladı. Yer, Taksim Meydanı, meşhur McDonald's'ın önü. Polisler sivil kılıkta, simitçi, boyacı, turist kılığında meydanı sardı. Dönemin yeni teknolojisi olan baz istasyonu takibi, ATS, devredeydi. Sevim geldi, beklemeye başladı. Hedefteki adamın sinyali de Beyoğlu tarafından yaklaşıyordu. Aradaki mesafe 500 metre, 300 metre, 100 metre, adrenalin tavan yapmıştı. Polisler katili suçüstü yakalamak üzereydi. Ama sonra fizik kurallarına aykırı bir şey oldu. Adamla kadın arasındaki mesafe 100 metreye düştüğü anda Sevim'in sinyali kesildi. Kadın Taksim'in o kalabalığı içinde buharlaştı. Ne bir çığlık, ne bir zorlama, ne de bir arbede. Sanki yer yarıldı ve içine girdi. Adam da gelmedi, geri döndü. Polisler şoktaydı. Sevim o gün o meydandan canlı çıkamadı. Bir süre sonra onun da parçaları o meşhur profesyonel kesiklerle adli tıp morguna geldi. Katil, polisin burnunun dibinden kurbanını tereyağından kıl çeker gibi almıştı. Soruşturma çıkmaza girmişken teknik takip ekipleri bir telefon sinyalini yakaladı. İzler Şişli Bomonti'de lüks bir apartmanın 5. katını gösteriyordu. Şüpheli profiliye tam uyuyordu. Zengin, yalnız yaşayan, teknolojiye hakim yaşlı bir adam. Operasyon için düğmeye basıldı. Özel tim kapıya dayandı. Kapı çaldı, açan yok. Kapıya dokunulduğunda kendiliğinden açıldı. İçeri giren polisler hayatlarında görebilecekleri en absürt manzarayla karşılaştı. Balkonda elinde uzun namlulu bir tüfekle aşağıya nişan almış yaşlı bir adam duruyordu. "Polis, silahı bırak!" diye bağırdı. Adam şaşkındı. Gerçek kısa sürede anlaşıldı. Adamın elindeki bir keskin nişancı tüfeği değil, havalı bir tüfekti. Ve bu zengin adamın sapkın hobisi, aşağıda otobüs durağında bekleyen kadınlara uzaktan saçma atıp canlarını yakmaktı. Evet, adam bir manyaktı. Ama aranan cerrah katil o değildi. O gözaltındayken Eyüp'te yeni bir ceset daha bulundu. Polis yine başa dönmüştü. Bıçak kemiğe dayanmıştı. 8 ceset, 8 farklı nokta ve 0 delil. Polis profil uzmanları tekrar masaya oturdu. Bu kadar düzgün kesimi kim yapar? Doktor, elediler. Kasap, elediler. Geriye tek bir ihtimal kaldı. İnsan anatomisini en az bir doktor kadar iyi bilen ressamlar. Oklar, Dolapdere'de atölyesi olan marjinal bir ressamı gösteriyordu. Polis atölyeyi bastı. İçerisi filmlerden fırlamış gibiydi. Tuhaf çizimler, karanlık bir atmosfer. Polis, o atölyenin altını üstüne getirdi. Yer döşemeleri söküldü, duvarlar kazındı, gider boruları incelendi. Tek bir damla kan, tek bir DNA örneği aradılar. Ama yoktu. Katil o kadar temiz çalışıyordu ki arkasında molekül bile bırakmıyordu. Ressam gözaltına alındı, günlerce sorgulandı. Ama delil yoksa suç da yoktu. Serbest bırakıldı. Ve işte hikayenin en tüyler ürpertici kısmı burada başlıyor. O ressam serbest bırakıldıktan sonra cinayetler bıçak gibi kesildi. Ne bir kesik bacak, ne bir bavul, ne de bir kayıp ilanı. O katil kimdi? O ressam, polisin nefesini ensesinde hissedince korkup durmuş muydu? Yoksa başka bir suçtan içeri mi girdi? Ya da öldü mü? 24 yıl geçti. Dosya zaman aşımına uğradı. O parçaları birleştiren, insan bedenini bir yapboz gibi parçalayan o el, belki şu an aramızda dolaşıyor, belki de toprağın altında. Bildiğimiz tek şey var, İstanbul'un bir dönemini kabusa çeviren o hayalet, geldiği gibi sessizce karanlığa karıştı. Geriye ise sadece çöp konteynerlerine bakmaya korkan bir nesil ve cevapsız tek bir soru kaldı. Sıradaki kurban sen değildin. Peki ama neden?